Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bebe yünüm var. Orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla güzel, kolay ve gösterişli bir model başlayacağız. Şişlerim 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi tam denk getirebiliriz. Şöyle ben küçük bir anlatım yapacağım. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Şişimde 18 ilmeğim var. İlmekleri çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Eğer siz lastik başladıysanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Şu şekilde. Şu birinci ilmeğimi aldım. Şöyle diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bir artırma yaptım. Buraya kadar bir model. Yine 3 ilmek düz. Birinci ilmeğimi bakın şöyle birinci ilmeğimi şu şekilde aldım ve diğer 2 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında bir artırma yaptım. 3 ilmek düz örelim. Daha sonra birinci ilmeği sol şişimden şöyle alarak diğer 2 ilmeğimin şöyle kaçırmadan alayım. Evet. Birinci ilmeğimi diğer 2 ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bir artırma yaptım. Birinci sıra ön yüzünde böyle devam edelim. Bir artırma yaptım. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra birinci ilmeği aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir düz ilmek ördüm. Bakın sıra sonunda bir düz ilmek ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle göstereyim. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Şimdi 3. sırada modeli kaydıracağız. Birinci sırada sıra sonunda bir düzümüz kalmıştı. 3. sırada bir düz ilmek örerek başlayacağız. Şimdi göstereceğim onu da. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra kenar ilmeğimi örmeden aldım burada. Şu bir ilmeğimi düz ördüm. Şu şekilde. Daha sonra bir artırma yaptım. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Birinci düz ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bakın modeli kaydırmış olduk. Burada birinci modelde ilk 3 ilmeğe yapmıştık bu işlemi. İkinci model yani 3. sırada bir düz bir artırma daha sonra 3 ilmek düz ördük. Buna dikkat edelim.
Bir artırma yaptım. Devamında 3 ilmek düz ördüm. Birinci düz ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Tekrar bir artırma, 3 ilmek düz. Bir artırma, 3 ilmek düz. Birinci düz ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirerek bırakıyorum. Bir artırma, sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı bakın. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Birinci düz ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Burada bakın bu işlemi yapmadan önce bir artırma yapmıştık. Şimdi sıra sonunda şu ilmek atlatmayı yaptıktan sonra artırma yapmıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Buna dikkat edelim. Bu şekilde yapmazsak örgümüzde yamuk gider. Kenardan şöyle bir yamuk olur. O yüzden bakın birinci sırada şöyle kesme işlemi yaptık. Yani üzerinden atlatarak bıraktık. Daha sonra artırma işlemi yaptık. Üçüncü sırada bir düz ilmek, bir artırma, daha sonra şu ilmek atlatmayı yaptık. Buna dikkat edelim. Burada artırma yapmadan sıramı tamamladım, üçüncü sırayı. Örgünüzün düzgün çıkması için bu şekilde yapacağız. Bunlar püf noktası. Videoyu atlatmadan izlerseniz bu noktaları atlamamış olursunuz. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Son sıramız, modeli bir kez kurmuş olduk. Şöyle sıramızı ters örerek tamamlayalım. İsterseniz bir kez daha kuralım modelimizi. Daha kolay, rahat anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Evet, model böyle arkadaşlar. Bakın şöyle. Gayet güzel, gösterişli bir model. Modeli tekrar kuralım. Birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki 3 ilmeğimi düz örüyorum bakın. Birinci sırada 3 düz. Daha sonra şu birinci düzümü ön taraftan aldım ve diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bir artırma yaptım. Birinci sırada bu şekilde yapıyoruz. Yine 3 düz. Üçüncü ilmeğimi diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma yaptım. Birinci sıra ön yüzünde böyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz örerek modelimizi kuruyoruz. Evet, 3 düz ördüm. Birinci düzümü ön taraftan aldım. Diğer 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Daha sonra bir artırma yaptım burada. Bir ilmek düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapılmıyor. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Evet, ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyoruz. Bakın, üçüncü sıra ön yüzünde.
Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir artırma. Artırmadan sonra 3 düz ilmek örelim. Ve şu 3 düzün birinci ilmeğini diğer ikisinin üzerinden geçirerek bırakalım. Burada evet, bir artırma, 3 düz ilmek. Evet, dediğim gibi videolarımızı atlatmadan izlerseniz bu püf noktalarını da kaçırmazsınız. Sonuna kadar izleyin. Daha sonra modelim yamuldu, böyle oldu diye yorumlar geliyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bütün detaylarıyla anlatıyorum videoda. 3 düz ilmek, birinci düzümü diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma yaptım. Daha sonra 3 düz ilmek ördüm. Birinci düz ilmeğimi diğer ikisinin üzerinden geçirdim, bıraktım. Burada artırma yapmıyorum. Bak, buna dikkat edelim. Daha sonra kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sırayı da tamamlayarak modeli 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle devam ediyor. Bakın. Yalnız modelde kıvrılma oluyor, bakın arkadaşlar. Lastik kullanırsanız daha güzel duracaktır. Lastik isteyen bir model. Evet, bu parçamı da daha önce hazırladım. Burada da hazır lastik uyguladım. Kanalımda var yapımı. İsterseniz linkini bırakabilirim. Model böyle devam ediyor. Bakın şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel, şöyle ajurlu görünen bir model. Modelin arka yüzünde göstereyim. Şöyle. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntünüz olacaktır. Model gayet güzel, yapımı kolay, gösterişli bir model. Bunu çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabiliriz. Bundan etol şal yapabiliriz, yelek, hırka, hepsinde kullanılabilecek güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.